Papuç gagalı veya papuç gagalı leylek olarak bilinen bu kuş türü, leyleklere benzeyen çok büyük bir kuş türüdür. Adını ayakkabı şeklindeki büyük gagasından alır. Pabuç gagalı kuş, uzun boylu bir kuş türüdür. Boyları genellikle 110 cm ile 155 cm arasında değişir. Kuyruktan gagaya kadar olan uzunlukları 100 cm ile 140 cm arasında değişebilir. Kanatlarının açıklığı 230 cm ile 260 cm arasındadır. Ağırlıkları ise 4 kilogram ile 7 kilogram arasında değişir. Bir erkek birey yaklaşık 5,6 kilogram ağırlığındadır ve 4,9 kilogram olan bir dişi bireyden daha büyüktür. Bu kuş türünün en belirgin yapısı sarımtırak renkte olan ve üzerinde düzensiz grimsi lekeler bulunan büyük bir gagaya sahip olmasıdır. Bu kuşların gaga uzunluğu 18 cm ile 24 cm arasında değişmekte olup, yaşayan kuşlar arasında pelikanlar ve leyleklerden sonra en uzun gagaya sahip 3. kuş türüdür. Koyu renkli bacakları oldukça uzundur ve uzunluğu 22 cm ile 26 cm arasında değişir. Boyun uzunlukları, balıkçıl ve turna gibi diğer uzun bacaklı kuş türlerinin boyunlarına göre daha kısa ve kalındır. Kanat uzunlukları 58 cm ile 78 cm arasındadır ve süzülmek için iyi adapte olmuştur. Yetişkin bireyler genellikle gri, genç bireyler ise daha kahverenklidir. Papuç gaga süzülürken kanatlarını düz tutar ve pelikanlar ile leyleklerde olduğu gibi boynunu geri çekerek uçar. Tahminen dakikada 150 kanat çırpma hızına sahip olup kuş türleri arasında en yavaş olan türlerden biridir. Bu kuşlar genellikle 500 metreden daha fazla olan yüksekliklerden uçmamaya çalışır. Uzun uçuşları nadir yapan bu kuşlar, 20 metre olan yiyecek arama mesafesinden daha uzak bölgelere yalnızca birkaç uçuş yaptığı kaydedilmiştir. Bu kuş türü, benzersiz özellikleriyle kolayca tanımlanabilir. Ayrıca sıra dışı olan kuyruğu, kanatlarıyla aynı renktedir. Boyutu ve kanatlarının açıklığı, onu habitatındaki diğer kuşlardan kolayca ayırt edilmesini sağlar. Bacakları, aşağı yukarı leyleklerin bacakları kadar uzun olup, uçuş sırasında kuyruğunun çok ötesine kadar uzanır. Bu kuşlar, yavaş hareketlere ve uzun süre hareketsiz kalma özelliği ile dikkat çekmekte ve bu da türlerin heykeleye benzer olarak tanımlanmasına neden olmaktadır. İnsanların yakın temaslarına karşı oldukça hassastırlar ve bir insanın yaklaşması durumunda yuvalarını terk edebilirler. Asosyal kuşlar olan pabuç gagalılar, kalabalık yerlerde bile birbirlerinden 20 metre veya daha fazla mesafeden yiyecek ararlar. Papuç gagalılar avlarını yavaşça ve gizlice takip ederler. Pabuç gagalı kuşlar genellikle balıklarla beslenirler. En çok avladıkları balık türleri akciğerli balıklar, kedi balıkları ve yayın balıkları gibi balık türleridir. Diğer besin kaynakları arasında ise su yılanları ve hatta yavru timsahlar yer alır. Ayrıca kaplumbağa, salyangoz, kemirgen ve diğer küçük kuş türlerini de avladıkları biliniyor. Büyük ve keskin kenarlı gagalarının yardımıyla pabuç gagalı kuşlar, büyük avları rahatlıkla avlayabilirler. Bu kuşlar tarafından avlanan balıklar,
genellikle 15 cm ile 50 cm arasında bir uzunluğa sahip ve yaklaşık 500 gram ağırlığındadır. Ayrıca 1 metre boyundaki akciğerli balıklara da saldırdıkları biliniyor. Avladıkları yılanlar ise genellikle 45 cm ile 60 cm arasında bir uzunluğa sahiptir. Üreyen pabuç gagalı çifti 2 ila 4 kilometrekarelik bir alanı diğer türlerden şiddetle savunur. Her iki ebeveyn de yaklaşık 3 metrelik bir alanı temizledikten sonra yuvayı yüzen bir alan üzerinde inşa etmeye çalışır. Yuvaları yaklaşık 2 metre genişliğindedir. Hem yuva hem de üzerinde yuvanın bulunduğu alan sucul bitkilerden yapılır. Dişi bireyler genellikle 1 ila 3 yumurta arasında yumurtlar. Bu yumurtalar beyaz renkli olup 80 ila 90 mm arasında bir yüksekliğe, 56 ila 61 mm arasında bir genişliğe sahiptir. Ağırlıkları ise yaklaşık 164 gramdır. Kuluçka süresi ise yaklaşık 30 gündür. Her iki ebeveyn de yavruları aktif olarak düşünür, gölgelendirir, korur ve besler. Ancak dişiler bu konuda biraz daha özenlidir. Genç bireyler ancak 3 yıl sonra tamamen cinsel olgunluğa ulaşırlar. Bu kuşlar normalde sessizdir. Ancak yuvada gagalarını birbirine vurarak sesler çıkartabilirler. Ayrıca yetişkin bireylerin inek sesine benzer bir ses çıkarttıkları da gözlemlenmiştir. Hem yavrular hem de yetişkinler iletişim aracı olarak gagalarını kullanırlar. Ayrıca yavrular beslenme sırasında insan hıçkırığına benzer tuhaf sesler de çıkartırlar. Pabuç gagalı hem eski Mısırlılar hem de Araplar tarafından biliniyordu. Ancak Avrupa'ya derileri ve canlı örnekleri getirildikten sonra 19. yüzyılda bilimsel çalışmaları yapılabildi. Biraz leyleklere benzer bir görünüşe sahip olduğu için daha önce bu morfolojiye göre leylekler takımında leyleklerle birlikte sınıflandırılmıştır. Ancak genetik kanıtlar bu kuş türünün pelikanlar takımına ait olduğunu gösterir. Tropikal Doğu Afrika'da, Güney Sudan'dan Zambiya'ya kadar geniş tatlı su bataklıklarında yaşarlar. Ayrıca yetersiz oksijenli suyun olduğu yerlerde de bulunurlar. Bu sularda yaşayan balıkların oksijen için daha sık yüzeye çıkmasından faydalanarak bu balıkları avlarlar. Bu kuş türü göçmen kuş türlerinden değildir. Yaşam alanlarının değişmesi, besin durumları ve insanlar tarafından rahatsız edilmeleri nedeniyle sınırlı mevsimsel hareketleri vardır. Bu kuşlar genellikle karışık bitki türlerine sahip bataklıkları tercih etmekle birlikte nadiren pirinç tarlalarında ve su basmış tarlalarda da yiyecek aradığı bilinmektedir. Bu kuş türü ornitologların Afrika'da en çok görmek istediği 5 kuş türünden biridir. İnsanlara karşı uysaldırlar ve tehdit edici davranışlar sergilemezler. Uluslararası kurumlar tarafından hassas türler içinde sınıflandırılmış ve koruma altına alınmıştır.